su kullansın, temiz su kullansın diye bu tür aparatları binaların önlerine koymaya başladılar artık. Bana göre Türkistan'ın, Türk dünyasının en güzel şehirlerinden bir tanesi. Böyle mixlendiği bir mutfağa gidiyoruz şimdi. 9 yılda yeni oturdu. Kostümü giydim, bir ferman veresim geldi abi bir anda. Ama Türkiye'de 100 dolar kilosu, burada 10 dolar. Şehre adını vermiş elmalar. Hazar Denizi'nde çıkan havyar dünyanın hiçbir yerinde yoktur abi. Bu taşları tüketiyorlar ha. Nasıl yiyorlar abi? Gelmeden önce kesinlikle bu videoyu izleyin. Dostlarım, hepinize günaydın. Şu anda kendi sesimi duymakta zorluk çekiyorum. Sonbahar müzikleri dinliyorum Almaty'de. Bir gün bir arkadaşın evinde kaldım Kitesurfing'den. Bugün nerede kalacağımı bilmiyorum. Yolda da müziği dinlerken biraz zaman üzerine düşünmeye başladım. Ya arkadaşım 9'dan başlayıp akşam 6-7'ye kadar hiçbir şekilde masadan kalkmıyorum dedi. Ve sonra gelip işte yemeğimi yapıyorum ve yatıyorum dedi. Bayağı böyle bir robot gibi çalışıyormuş. Tabii ki birileri çalışacak, bir şey demiyorum. İnsanlar üretecek. Bu binalar kolay olmuyor. Bu sistem kolay olmuyor. Velhasıl ben de memur olduğum dönemdeki zamanları böyle hatırladım. Ya senelik izne bile çıktığım zaman böyle bitecek korkusu vardı üzerimde. Hemen geçiyordu zaten zaman. O yüzden böyle sırtımı yaslayıp rahat bir şekilde yaşayamıyordum hiçbir şeyi. Şimdi gelirken onu düşündüm ya. Kafam biraz rahat. Nerede kalacağımı bilmiyorum. Çok planım yok. Şehirden gidebilirim de kalabilirim. Bir yerde kapı da açılabilir, açılmayabilir. Sırtımda konaklayacağım çadırım var. Şurada kalabilirim mesela. O çok güzel bir duygu benim için. İçimden geldi, döküleyim dedim size biraz. Yolun getirdikleri. Sosyal medyadan bir tane abimiz var burada yaşayan. Öğleye doğru bir onunla buluşacağım. Ona da birkaç soru sormak istiyorum. Nasıl bir duygu burada yaşamak? Kendisi herhalde ticaretle uğraşıyor. Ufak bir röportaj yapıyoruz ona da. Şimdi sonbahar müzikleri eşliğinde ilerliyorum. Şehri sevdim. Şehirde bayağı bir orman var. Evet dostlarım, ben şaka bir yana 8 kilometre falan yürümüşüm. Serdar abiyle buluştuk. Abi tekrardan selamlar. Nasılsın abi, iyisin? Sağ ol kardeşim, sen nasılsın? Hoş geldin. İyi abi, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Almatya'ya. Almatya'ya bir de çayla karşıladın beni abi. Özlemiştim. Ne demek. Eyvallah abi, vallahi sana sorularım var biraz. Abi vaktimiz var mı yoksa? Var. Şeye mi gideceğiz? Var vaktimiz var. Serdar abi dedi ki bir tane burada şu anda bir organizasyon mu var? Evet, fuar var. Ne fuar abi? Fırıncılık ve tatlıdır, işte şekerlemedir. Bunun bir fuarı var, büyük bir fuar var. Oraya gideriz, hem Çok arkadaşları görürüz. Olur. Bu arada ben de sizinle beraber Serdar abi tanıyacağım. Yani daha önce Sinan abi var Taşkent'te. O bahsetmişti senden. Dedi ki Almatya'ya girince evet. Vallahi Çay Simit Sinan Bey benim hemşerim. Aynı zamanda Elbistanlıyım ben. Sağ olsun Kazakistan'a gelenlere onlar diyorlar, evet. Serdar abimizi gördük. Biz oraya gidenlere tavsiye ediyoruz. Böyle dostlarla birlikte güzel olur her şey. Kesinlikle abi. Çok teşekkürler davetin için, kabul ettiğin için. Ne demek kardeşim? Vallahi abi işte soracağım sana ya, burada yaşamak nasıl? Nasıl, hikayen ne? Nasıl geldin buralara? Evet, hikayemiz uzun. Uzun hikaye. Vaktimiz var abi. Var evet, hikayemiz uzun. İyi dostlar, çayımızı içelim. Ondan sonra zaten Serdar abiyle muhabbet ederiz. 20 yıldır burada yaşayan bir insandan bahsediyorum. Burada çokça biliniyor. Sosyal medyada da çok aktif. Buraya hesabını yazayım, oradan bakabilirsiniz hesabına. Ben Serdar abiden dinlemek istiyorum. Abi Almatı daha doğrusu değil mi? Almatı, evet. Almatı mı, Almata mı? Şimdi bu Almatsa genellikle Ruslar Almata derler ama esas ismi Almatı'dır. Almatı olarak geçer. İngilizce zaten Almaty biliyorsunuz, yazarken böyle yazılıyor ama Almatı şehridir burası. Almanın da yani elmanın da ana vatanıdır. Burada muhteşem aport elması olur. Yani ciddi ağırlıklarda, ciddi güzellikle, lezzetli aport elması olur. O yüzden de Almatı olarak geçer burası. Bana göre Türkistan'ın, Türk dünyasının en güzel şehirlerinden bir tanesi. Sadece bunu ekonomik olarak, sosyal olarak değerlendirmek lazım. Zaten siz de gezdiğinizde göreceksiniz. Siz işte Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan eksenine geldiğiniz için söylüyorum. Almatı çok modern, çok sosyal yaşamın yüksek olduğu ve gördün değil mi doğasını? Evet. Muhteşem bir doğası var. Sanki şehri orman içine kurmuşlar. Hissiyatı veriyor. Yollardan giderken güneş değmiyor insana. Ya. Evet, Doğru söylüyorsun. 8 kilometre geldim, hiç güneşe denk gelmedim. Çünkü her yerde ağaç, her yerde yeşillik. Kesinlikle yeşilliğe dokunamazsınız burada. Muhteşem parkları vardır. Yani her mahallenin, her semtin, her yerin yalnız şunu fark parkı ettim. vardır. Arabalar Tarihi, kültürü ve sosyal yaşamıyla Almatı hakikaten bütün herkesin gelip ziyaret etmesini
arzu ettiğimiz bir yer, bilmesini arzu ettiğimiz bir yer. Çünkü çok insan belki bilmiyordur, sizler sayesinde göreceklerdir. Mutlaka gelsinler, bizler de yardımcı oluruz burada tabii elimizden geldiğince. O nedenle Almatı herkesi bekliyoruz. Tarihi, kültürel ve sosyal yaşamını mutlaka keşfedelim beraber. Şimdi tek tek anlatmakla bitmez tabii. Çar'ın kanyonları var, bir sürü vadileri var, Köktebesi var. Efendime söyleyeyim, Şimbulak, Medao. Abi dediğin gibi Çok- en modern yer burası gördüm. Modern, evet. Düzenli, sokaklar çok düz. Yani çok güzel planlanmış, programlanmış. evet. Ve insanlar da böyle kendine dikkat ediyor gibi abi. Yani nezih bir Evet, atmosfer var. Evet, yani bu Almata'nın çok eski bir yaşam merkezi olması vesilesiyle de böyle. İşte okuma seviyesi çok yüksek. İnsanların yurt dışına gidip gelme oranı çok yüksek. Ciddi anlamda burada onu hissedersiniz zaten, siz göreceksiniz bunu. Buradaki yaşam biraz daha farklı. Peki mesela Türkiye'den buraya gelip yerleşmek, yaşamak, iş yapmak kolay mı? Kolay tabii. Neden kolay? Çünkü şu bunu gösteriyor. Şu anda burada yaşayan 10.000'e yakın vatandaşımız var bizim. Sadece Almatı'da. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü her seçimlerde oy kullanıyoruz biliyorsunuz. Yani 4.500-5.000'e yakın oy kullanılıyor. Demek ki bunların ailesi var, yakınları var. Yani 10.000'e yakın burada yaşayan yerleşik Türk vatandaşımız var. Burada iş yapmak kolay hakikaten. Çünkü Kazakistan halkıyla kardeşliğimiz o kadar çok üst seviyede ki hiçbir sıkıntı yaşamazsınız burada. Yani kanuni veya işte herhangi bir konuda bir zorluk vesaire, eğer siz kendinizi bilerek normal bir şekilde her şeyinizi yapıyorsanız sorun yaşamazsınız burada. Ve buradaki iş yapan insanlar da gayet başarılı, gayet iyi. Tabii iyi olmayanlar yok mudur? Her yerde vardır. Ama burada iş yapmak çok kolay ve güzeldir. Kıbrıs'ın en büyük geliri biliyorsunuz petroldür. Akdağ bölgesindeki petrol yatakları. Evet, gelirken gördüm. Tabii büyük petrol yatakları olduğu için zengin bir ülkedir Kazakistan. Ve yatırıma inanılmaz teşvikler vardır. Kolaylıklar vardır. Bunun önü açılmıştır. Bunu her seferinde işte Kazakistan Ankara Büyükelçimiz de İstanbul Başkonsolosumuz da bunu hep Türkiye'de anlatır. O nedenle bizler de elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bizler buradaki elçileriz, gönül elçisiyiz. Buradaki sosyal yaşamı, kültürel yaşamı, iş hayatını biz de onlara örnek olarak gösteriyoruz zaten. Ben 20 yıldır buradayım kardeşim. Evet. 20. yılım benim burada. O nedenle çok net söylüyorum. Burada iş yapmak o kadar zevkli ve güzel ki bütün yatırımcı arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Abi iç tarafta da çok güzel oldu. Bu Benim Yarim Türk, senin hem de Facebook grubunun adı mı abi? Evet, yani 2011'de kurduğum, özellikle Türk dünyasında çok bilinen Kazakistan merkezli yardım ve dayanışma grubu. Bu arada Serdar abi burada birçok böyle organizasyona ev sahipliği yapmış, organize etmiş. Bu şekilde organize ederek de insanlara yardım ettin. Özellikle pandemi döneminde değil mi abi? Orada da. Tabii yani özellikle pandemi döneminde birçok faaliyetlerde bulunduk. Sadece onunla değil, buradaki bütün yani birçok üniversitede Türk günleri düzenliyoruz. Yani Türkiye'nin tanıtımını burada kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Üniversitelerdeki Türk günleri, işte Merkez Bankası'ndaki Türk günleri, efendime söyleyeyim, herhangi bir yerde Türk'ün isminin geçtiği her yerde mutlaka biz varızdır. Koşarız. Bir şekilde var olmaya çalışırız. O nedenle de yine benim sayfamdan da takip edebilirler bunları. Abi sana Kazakistan muhtarı veyahut da Herkes öyle diyor, başkan diyor, muhtar diyor. Vallahi sağ olsunlar. Vallahi çok da güzel olmuş. Çizim de çok güzel olmuş. Dostlar, Beccaria Expo Türk organizasyonuna katıldık. Demin de Türk Büyükelçimiz buradaymış. Bir girelim bakalım içeri. Öncelikle bizi çok güzel bir koku karşıladı gelince. Evet, doğrudur. Davetiniz için teşekkürler. Biz Öncelikle. teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bu organizasyon hakkında biraz bahsedebilir misiniz bize? Tabii biz bu Bakery Expo fuarını özellikle bu bölgede çok yapmak istediğimiz bir organizasyondu. Çünkü buranın bölgeye bir organizasyona ihtiyacı olduğunu düşündük. Tabii Türkiye'den ağırlıklı olmak üzere katılımcılarımız var ama sadece Türkiye'den değil, Rusya'dan, Almanya'dan, İtalya'dan önemli markalar da burada. Tabii ki Kazakistan'daki yerel firmalarımız da aynı şekilde. 100'e yakın markamız burada şu an katılım için sergiliyor ürünlerini. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık tekrar. Buyurun gezin. Tamam. Kazakistan'daki Türk firması. Anladım. Firma hakkında biraz bahsedebilir misin? Nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Biz genelde horecacıyız. Otel, restoran, kantin ürün dağıtıyoruz. Biz burada Almatı'da 2016 yılından açıldık. Türkiye'den ürünleri getiriyoruz. Zeytinyağları. Kaç yıldır hizmet veriyorsunuz burada Almatı'da? 8 yıl. 8 Biz yıldır. sadece Almatı'da değiliz. Altrao'da var, Astana'da Akdağ. var. Akdağ 4 bölge biz çalışıyoruz. Aa, çok iyi. bayağı genişliyoruz. Genelde hep otel üzerine mi Otel, hizmet restoran, veriyorsunuz? kantin. Kantin. Yani büyük olan
Antalya 5 yıldızlı otellere, en lüks Almatı'daki en lüks yerinde çalışıyoruz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bir gün dünyayı gezerken Almatı'da böyle bir organizasyona katılacağımı düşünmezdim. Serdar abi, istikamet. İstikamet Türk dünyasının böyle mixlendiği bir mutfağa gidiyoruz şimdi. Peki bir şey soracağım abi. Şimdi nereye gitsem 5 parmak bizim diyorlar bu ülkede. 5 parmak orijinalinde kimin? 5 parmak orijinalinde Kazaklarındır abi. Kazakları mı? Tabii. Her eve gittiğinde, her Kazak evine gittiğinde bunu görürsün. Tabii bu sonuçta bir Türk dünyasında yaygın olduğu için bu bölgedeki bütün ülkelerde görmek mümkün. Ama yoğun olarak yapıldığı yer Kazakistan'dır. Kazakistan mı? Ha. Marakanda. Ama müdürler falan Türk. Mekan güzel abi. Bu şekilde bir mekan dostlar. Evet, et çorbası değil mi? Sörpe vereyim ben. Bunda da ne var? Onda korini, süper. Tavuk çorbası. Çekim mi? Tavuk sörpesi. Bu Yapacağız. açlama gibi. Hangisi? Burası açık büfe böyle. Dolmaları böyle mi oluyor abi? İçerisine ne var? Bizdeki gibi mi? Daha çok et var. Atıştırmalıklarla, tatlılarla araları nasıl abi? Var mı bizdeki gibi baklava falan? Tabii ama bizimkiler yapıyor yani. Hep Türkler mi yapıyor? Tabii. Yeni öğreniyorlar. Bu arada abim burada işletmesi var. Antalya Lokumculuk değil mi? Evet, Antalya lokum ve dondurma. Maraş dondurması. Anladım. Bu vesileyle bayağı bir Türk işletmeciyle tanışıyorum. Abi sen ne zaman geldin buraya? 2016. 2016. Ne attı peki seni buraya? Yani nasıl estin? Tamamen Rusya'ya gidiyorduk. Uçak krizi. Oraya vize uygulayınca gidemedik. Bu tarafa gel istersen. Ondan dolayı bu tarafa Bu geldik. tarafa geldi. Peki nasıl pazarı buranın? 9 yılda yeni oturdu. Mücadele Beş var mı? yıldan Ama sonra. sanki hep kendi aramızda bir mücadele var gibi hissettim. Hep var. Hep Değil mi? var. Yani rekabet var. Yok, benden başka lokumcu yok. Yok mu? Yok. Baklava çok fazla. Baklava daha fazla talep var ama lokum bilmiyorlardı. Peki Çile burada arasında bir yaşama zorluğu çekiyor musun abi? İlk başlarda tabii ki dil bilmiyorsun, adres bilmiyorsun, çevren yok. Rusça Yavaş öğrendin mi? yavaş. Rusçam az, Kazakça. Daha Kazak, çok. Kazakça. O kolayıma geldiği için. Kazak. Kolay mı? 2-3 yıldan sonra. 2 yıldan sonra Tamamen. pratik Kafa vermek yaptıkça. gerekiyor. 6 ayda Rusçayı öğrenen de var. Ben öğrenemedim. Peki şey gibi şimdi Serdar abi falan da şey yapıyor da sanki abi burada böyle bir dayanışma ortamı var gibi hissettim. Daha yani Biraz var, biraz yok gibi. Biraz- Her ortamda olduğu kadar öyle düşün. Anladım. Ama dostum dediğim bir elin 5 parmağını geçmiyor. Fazla iyi abi böyle sizle destek beraber verebileceksin. öğreneceğiz Kazakistan'ı. Yavaş yavaş, tabii ki. Bu ne? Orama. Orama. Kanun. Kanun. Serdar abi. Samsaları biliyorsun. Samsaları biliyorum. Buranın da samsası meşhur. Şu ne? Özbek şey bu. Şu mu? Hı hı. Sos. Sos. Özel spesifik bir şey var mı abi buranın böyle? Ya Melih burada şu var diyebileceğin. Yani bunlara ait işte bak bu Samsalar var. Aynen. bölgeye ait bir şey. Mesela şu gördün mü? Kazandaki yapılan Ha onu gördüm, onu çektim aynen. Neydi bunun adı? şey gibi. Aslında mantının başka bir türü, tamam mı? Ne diyorlar bunu? Hanım. Hanım. Orama. Hanım diyor bak. Değil mi? Hanım, ha, orama. Yani orama sarma gibi. Ne klasik. Yine Etli etler falan. patatesler. Et. Yine eti Farklı çok seviyorlar. görünecek. Bir de Çin mutfağından ve Rus mutfağından da sanki bir Bu şey da lahana almışlar. yemeği mesela. Ha, evet. Bu da çorba falan yani. Abi yemeği yedik, ben kayda girmeyi unuttum. Burada da böyle kostümler var. Kazak kostümleri. Abi bunu mu giyiyoruz? Hepsini giyeriz. Aslan yırtmış hadi. Serdar abi. Beni buraya Serdar edeceksin ha? Ya bu Sultan Süleyman mı abi? Nasıl oluyor? Bilmiyorum ki. Ben çok şeyini. Çekiyor musun sen? Çekiyorum. Çektireceğiz. Kostümü giydim, bir ferman veresim geldi abi. Bir anda böyle bir yargı dağıtısım geldi yani. Bir de gafiller dağılın bakayım. Eskiden olsaydı işte bu kıyafetlerle video çekiyor olacaktım. Serdar abiyle hızlandırılmış Kazakistan Almata turumuz devam ediyor. Şimdi de Yeşilpazar'a geldik. Buraya gelmeden önce araştırmıştım ama şimdi işin kolaylığı Serdar abi buraya 20 yıldır yaşadığı için çok iyi biliyor. Böyle sanki topu ona vermiş gibi kamerayı ona verip devam etmesini isteyebilirim şu anda.
Ha neredesin abi? Sana bakıyorum ben de bir an seni kaybetmiş gibi. Bir an kendi... de Serdar abi. Aynen. Serdar abi falan diye bir boşluk oldu. Serdar abi, Yeşil Pazar'ın girişindeyiz. Nedir abi buranın esprisi? Yeşil Pazar kardeşim Almatı'nın en eski şehir merkezindeki pazarlarından bir tanesidir. Kök Pazar ismi. Ziloni Pazar diye de çok bilirler. Yeşil Pazar'da Almatı'nın merkezinde hem turistler çok fazla buraya gelip alışveriş yaparlar hem de bu Almatı sakinleri merkezi konumdaki pazardan elmadan etine kadar, tekstilden hediyelik eşyasına kadar her şeyi buradan temin ederler ve ucuzdur. Abi ben şeyi merak ediyorum. Burada İpek yolu yine bu güzergah üzerinden geçiyor muydu? Tabii İpek yolunun güzergahlarından bir tanesidir. O nedenle de çok önemlidir. Almatı şehri ve burada Türkiye'sinden Çin'ine kadar birçok ülkeden gelen ürünler satılır. Gördüğün gibi burada sokak yemekleri de çok meşhurdur. Vallahi yiyecek yerim kalmadı ama. Evet. Böyle çay servisi de yaparlar. Evet. Her yerin kendine özgü bir Alışveriş şeyi var. kültürü Şöyle var. bir Evet. bakalım mı abi içeri? Hadi buyurun. He? Bu taraf kıyafet şey herhalde. Evet. Kıyafet de Türkiye'den geliyor mu abi? Tekstil bizde çok... Türk malı burada çok kıymetlidir. Türk malını severler ama tabii Çin malları da çok revaçta. Ha. Çok fazla geliyor çünkü Çin sınırındayız. Korelilerin reyonu. Genelde görüyor musunuz? Kore sosları, işte Kore gıdaları burada satılır. Bayağı büyükmüş bu arada ha. Rusların, Çinlerin mutfaklarına ait birçok salata vardır. Tamam mı? Şu ne? Bu mantar mı abi? Bunlar genelde deniz ürünleri. Deniz ürünleri. Baksanıza rengarenk. Bunlar şey herhalde bu kurtlar. Kurtlar bunlar, evet. Bu da çok şey yaygın. Yaygın, evet. Bunlar tatlılar mesela, yani yöresel tatlılar bunlar. Ha. Tadına bak diyor. Helva mı bunlar acaba? Halva деген мынау жент мынау. Ірімшік. Irımşık. Süттен жасалған. Erimçik tatlısı. Мынау жент халва. Шай алсаңыздар. Helva mı burası? Халва. Мынандай ірімшіктер бар. Тәтті емесі бар, тәттісі Genelde бар. bak bunlar Kazak mutfağının sofralarında bulunan kendilerine özgü tatlıları bunlar işte. Bayağı Muhteşemdir aslında. Hepsi doğaldır. çeşit çeşit arkadaşlar baksanıza. Мындай ірімшіктер бар. Bu nedir? Мынаны да Ірімшік. упаковкада бар. Sütten yapılır ya, süt ve şekerden. Ya mesela bunlar farklıdır. İşte bu farklı bir boyutu. Я мына İşte екеуі bu жеңіл farklı. тартады, мынау кішкене ауыр. Bu biraz ağır diyor, bu biraz hafif diyor. Шайға алыңыз өте дәмді, кальций, серге пайдалы, серге. Kalsiyum var diyor. Yani kemikler için çok faydalı diyor. Burada bayağı bir Alaska türkü var bu arada. Şimdi de onların bulunduğu bir tezgah varmış. Şöyle size de göstereyim. Bir tane kaşar peynir. Değil mi abi şu? Bizim Ekmek. Alaskalıların yaptığı Türk tarzı. Yani genelde Kars bölgesine ait peynirler var. Otlu peynir, işte melik peyniri, efendime söyleyeyim. melik keçi peyniri mi peyniri. bu? Tabii. Anladın mı? Yani genelde bizim Türk yöresine ait şeyler. Şu ne abi? Ekmekleri, şu bal. Aa Tereyağı. bu beyaz bal dedikleri bu mu? Tabii. Balın çok çeşidi var. Dünyada çeşidi var balın. Ya bu beyaz balı bana öve öve bitiremediler böyle. Her yerde beyaz bal bulursan çek dediler. Burada balın var ya, 50 çeşidi var. Mesela ne diyor? Kımız, Şubat, kurt diyor. Kımız Evet. biliyorsun at sütü, Şubat deve sütü. Kurt da biliyorsun o beyaz bizim tarhana tadında Keş gibi yediğimiz, böyle evet, yoğun, keş gibi tuzlu yediğimiz şey. bir şey. Burada en Şubat'a ne önemli demiştin mesela abi? Deve sütü. Deve sütü. Kımız at sütü. Etleri görüyorsun bak, diyor ki koyun eti diyor. Koyun eti, tamam mı? Sığır eti diyor. İşte inek Koyun eti, sığır eti. Ondan sonra sığır eti ve orada at etine doğru gidiyoruz bak şimdi, tamam mı? Gidelim abi. Sonra domuz eti yan tarafında olacak. Domuz eti de mi var? Tabii, tabii. Aa, Burada hepsi ayrılmıştır, tamam mı? Genelde insanlara ucuz et alışverişini ve sağlıklı et alışverişini derler. Buradan yaparlar, buradan. pazardan. Baksanıza dostlar her yer et bu arada yani. Koyun eti dedi, koyun eti. Şu jılkı at eti mesela. Ha cılkı. Tabii. Mesela işte kazı, karta, işte 5 parmak yapmak için gerekli olan eti buradan alırlar. Buradan. Yoğun bir şey koktu ya. Baharat mı koktu abi? Baharatlı, evet. Baharatlı bunlar. At eti abi. Bu taraf at eti ha? Daha önce Özbekistan'da bu tarzda bir pazar görmüştüm. Kolay gelsin. Sucuk yapılıyor. Bu çoğu yemekte bu tarzda sucuklar kullanılıyor. Ama çok yoğun bir şu anda baharat kokusu var burada. Bu at etinin bayağı şifalı olduğunu inanıyorlar abi. Cinsel gücü arttırdığını veya bir etkisinin olduğunu söylüyorlar. Yani yüksek enerjili tabii, bu doğrudur ve at eti burada en pahalı ettir. Domuz eti, şoşka dedikleri. Burası tavuk reyonu ama orayı görelim. Tavuk reyonu. Evet burası da Burada da yine
burada yaşayan Hristiyanlar için veya işte Hı hı. domuz eti tüketenler için ayrılmış bir reyon. Burası domuz eti ha. Evet. Burada domuz kafası artık kelle paça mı yapılır, ne yapılır? Evet değil mi abi bu da? Genelde görüyorsun yağlı. Domuz Evet. yağlı olur. Evet evet yağlı bayağı bir. Bu hep yağ tabakası değil mi abi bu? Evet. Burada da genelde Serdar abi benim çok dikkatimi çekti ya. Ya bu coğrafyada böyle paso çiçekçi görüyorum. Çiçek Evet, çiçek çok aşağı kıymetli. çiçek 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 hediye etmek, çiçek beslemek, çiçek inanılmaz kültüre yerleşmiş ve çok seviyorlar. Şey duydum yani çiçeğin açamayacağı kapı yokmuş. Yoktur, yoktur. O kadar. Burada da görüyorsun işte her türlü baharat var. Ah. Genellikle Türk dünyasında çaylar, değişik baharatlar, değişik işte kimyasallar, bak bunlarla yapılmış birçok şey var. Şifa olarak kullanılıyor bunlar. Alternatif tıp çok yaygın halen. Burada İnanılmaz coğrafyada. tabii şifahi bitkiler var, evet. Bak bu 45 numara bizim her zaman gelip burada Evet. alışveriş yaptığımız yer. Bu ne biliyor musun? Yok abi. Bu pekan cevizi. Pekan cevizi. Pekan cevizi bu. Aa bu sanki Azerbaycan'da buna benzer bir şey. Görmüşüm. Kurabiye gibi ya. Ve makadamya fındığı var, tamam mı? Ne yakında? Makadamya fındığı. Nabatlar, kivi kuruları, yani bütün her şeyin kurusu var zaten şu anda. Ya burada inanılmaz bir fındık, fıstık, ceviz ama Türkiye'de olmayan türleri var. Abi, Genelde nereden geliyor? Özbekistan, Tacikistan, İran, Türkiye, Çin. Buradan gelen ürünler. Makadamya fındığı, pekan cevizi falan bunlar Avusturya. Ya. Ama Türkiye'de 100 dolar kilosu, burada 10 dolar. bütün şeylerin kuruları var zaten. Bak çok değişik sucuklar, nevizli, çok değişik meyve suları, natürel. Baksana Bak, abi bak, çok. aportu görüyor musun? İşte elma. Alma oradan geliyor işte. Evet Alma- abi işte neden Almaty? Aport dediği ne oluyor abi? Aport bunun cinsi. Aport cinsi Abi elma nasıl bu. bir elma ya? Tabii. Kafam kadar. Aynen. Şehre adını Daha vermiş büyük. elmalar. Eskiden çok daha büyükmüş. Tamam. Pazar çok canlı dostlar. Elmanın cenneti abi. Evet. Dünyadaki ilk elma. Öyle diyorlar değil mi abi? Dünyada elmanın bulunduğu yer falan diyorlar. Elmanın şehri abi. Almatı. Havyarlar. Evet, havyar çok meşhur burada biliyorsun. Bilmiyordum abi ama öğrenmiş oluyorum seninle beraber. Hazar Denizi'nde çıkan havyar dünyanın hiçbir yerinde yoktur abi. Hazar Denizi'ndeki havyar muhteşemdir. Evet. Pahalıdır ama tabii çok şifalı, faydalıdır. Bir bölümü. Böyle 6-7 bölüm var tabii, hepsini gezmek zordur. Halen burada inanılmaz güzel natürel domatesler var, salatalıklar var. Abi Tam keşke, mevsimi. Tam bir de keşke kokuyu sunabilsek ya, çok güzel Aynen. kokuyor şu anda. Güzel kokusu Mesela var. bak bu turşu, işte bu kışlık şeyler var ya, inanılmaz revaçta. Pestiller de var herhalde. Evet, pestiller çok farklı ama bizim tabakla yaptığımız ama çok harika. Elma kuruları, işte kış meyveleri, biliyorsun değil mi? Altın çileği biliyorsun. Ha bu şey altın çileği. Ha. Bu Çok şey meşhurdu bir ara Türkiye'de. tabi. Ne istiyorsun ki? Bu beyaz bal dedikleri mi? Farklı farklı ballar var mesela. Beyaz balı internette görmüştüm. Çok faydalı bir bal olduğunu söylüyorlar. Çiçekten alınma olduğu için rahmet. Hepsi yani farklı Evet. farklı bölgelerde farklı farklı çiçeklerden alınmış. Şeker ballar. meker atmıyorlar değil mi? Yok. Bu taşların esprisi neydi abi? Kil ya, kil bunlar biliyorsun. Ha güzel. Güzel bunlar. Ha yedikleri taş bu mu? Bu taşları tüketiyorlar ha. Tabii. Nasıl yiyorlar abi? İstediğin gibi yiyebilirsin. Kil mesela biz çocukken yerdik kili. Hadi ya ben kilin yüzü sürüldüğünü falan düşünüyorum Yani sadece o güzellik kullanılır. için. Başka her yerde kullanılır ama, Ama burada yeniliyor da yani. yenir de yani. Evet. Yemişimdir yani. Midemde boş yer olsa ben de denerdim ama şu anda yok yani. Hani sıfır. Öyle yedik ki. Güvenlik nasıl abi burada? Onu sordum. Son zamanlarda işte Malezya'da darbe yiyince şimdi
Gittiğim ülkelerde şey de soruyorum. Güvenlik Ya çok nasıl? şükür ben 20 yıldır buradayım. Herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadım. Hı hı. Yok mudur? Münferit vardır her yerde olduğu gibi ama sen ne yaptığını, ne ettiğini, nerede gezdiğini, nasıl Biliyorsan. konuştuğunu bilirsen hiç kimse sana durduk yere bir şey yapmaz. Ay çok iyi. Çok güzel. Güzel arabalar gördüm. Çok lüks arabalar gördüm. Evet. Kazakistan'da ortalama araba fiyatları nasıl abi? Yani ortalama iyi bir arabaya binmek için 20 bin dolar yeterli. Ama 10 bin dolara çok rahat herhangi bir düzgün bir arabaya binebilirsin burada. Vay. Ama 20 bin, 30 bin dolara çok lüks arabalara binebilirsin. Çok iyi. Çok Evet. güzel abi. Son zamanlarda tabii Çin'den gelen çok fazla elektrikli araba var. Piyasaya şu anda hızlı bir şekilde giriyor bunlar da. Çin bayağı bir coştu ya. Onların da Türkiye'den Manisa'ya, fiyatları BYD'ye. evet, 20 bin ile 40 bin arasında fiyatları var. Lüksüne göre değişiyor. Serdar abiden dip bilginin dibine vuruyorum böyle var ya. Buraya gelmeden önce kesinlikle bu videoyu izleyin. Bak TR yazıyor ya bak. TR. Evet. Yani Kazakistan'a geldiğinizde özellikle Almata'da ya tabii Almata turistik bir şey biliyorsunuz. Yani Hı. burada dolar, euro, ruble, altın yani Türk lirası bakın birazdan gösterecek TR'ye görüyor Evet, musunuz? evet. 14.20, Hı hı. 17.50. Yani burada liranızı da gelip burada bozdurabilirsiniz. Bozdururuz. Hiç sıkıntı yok. O Ama çok güzel dolar bir daha yer. yaygın. Burası kış turizmine de elverişli değil mi abi? Kesinlikle burası 12 ay boyunca bütün mevsimlerde harikadır. Şu an sonbahar mesela görüyorsun. Evet, evet. Muhteşem bir renk cümbüşü var. Ağaçlarda, işte ormanlarda, evlerin arasında. Kışın burası inanılmaz güzel kayak merkezleri vardır. Çimbulak Kayak Merkezi ünlüdür. Kış sporları için de çok elverişlidir. O yüzden buraya her mevsim gelinebilir. Serdar abi 15 apartmanın tenge girişinde litresi. 15 tenge litresi. Nedir abi esprisi? Abi şimdi artık kendi kabını getiriyorsun. Buraya su koyuyorsun abi kabını, tamam mı? Ozonlu su alıyorsun. Ozonla temizlenmiş su. Litresi 15 tenge abi. Yani markette en az 50 tengedir litresi. O da büyük şişelerden bahsediyorum. Ama burada 15 tenge. Yani halk kullansın diye, ucuz su kullansın, temiz su kullansın diye bu tür aparatları binaların önlerine koymaya başladılar artık. Yaygınlaşıyor. Evet. Umarım ülkemize de yaygınlaşır. Evet, evet. Temiz su bulmanın kolay bir yolu. Evet, bir de Uyguna. değil mi? Çevreci de bir tabii, sistem. Tabii. Evet. Nasıl çalışıyor? Yani şeyini koydum buraya, bidonunu koydum buraya. Aha. 5 litre, 10 litre fark etmez. Ondan sonra istersen QR'la okutuyorsun. Diyorsun ki işte nedir? 5 litre, tamam mı? Ayarlıyorsun, orada zaten şey çıkıyor, uygulama. 5 litreye bastığın zaman 5 litre suyu koyuyor içerisine. Evet, buradan bu şekilde 75 tenge çalışıyor. alıyor. Evet. Wow. Çok güzel. Başarılı.